Sevgili dostlar, herkese günaydın, herkese hayırlı sabahlar, hayırlı günler diliyorum. Dua ile, tertemiz duygularla, düşüncelerle, temennilerle başlamak günün sadakasıdır, insanın sadakasıdır. İnsan başkası için güzellikleri dileyemediği sürece aynı zamanda edebilmek anlamında, edenim anlamında kendisine de güzelliklerin bulaşamayacağını bilmelidir. Kainatta çok farklı insanlar var. Çok özellikli, çok donanımlı, çok maneviyatlı, hedefi olan, madde ve mana hedefi olan, öyle tek başına sadece maddi hedef, tek başına sadece manevi hedef. İşte bugün şu kadar camide namaz kılayım, gece gündüz hep maneviyatla meşgul olayım. Öyle bir hayat şekli yok. Sabahtan akşama kadar günah işleme, hata işleme lüksü de yok. Hayatını dengeli götürmek durumunda. Eksiği, artıyı görerek kendini temizleme, düzenleme, güzelleştirme, bunlar çok önemli. Üniversite yıllarından hemen sonra okuduğumuz ihtisas okulunda hocamız demişti ki 200 yüzlü insanlar var. Yani 200 nere? 200 yüzlü. Yani o kadar çok yüzü var ki anlamında. Olumsuz anlamda bu ifadeyi kullanmıştı pek tabii. Ama insanın çok yüzlü olması Ervin Goffman'a göre, sosyolog uzmana göre kötü bir şey değil. Çok yüzlü olmak, nerede hangi maskeyi takacağını bilmek, hangi ifade şekline bürüneceğini bilmek anlamında çok güzel. Yani hastanede böyle bir metanetle, isyan etmeden ya da bir hastanın yanında ne kadar vakur durması gerektiğini, hasta yakınını mutlu etmek için koluna gelip onun haliyle hallenmesi gerektiğini bilmesi, maçta taraftarın yanında sevinçli, coşkulu olmak durumunda olması, bizim için aynı gün cenazeye katılıp aynı gün düğüne katıldığımızda birisinde ağlamak zorunda demeyelim. Birisinde de düğün sahiplerinin o mutlu halini yaşamak adına onlarla beraber gülebilmek ve bunu gerçekten yaşayabilmek, bunlar kötü bir şey olmasa gerek. Bunun hallerini çoğaltabiliriz. Sevinenlerin yanında somurtmamak, onlarla beraber sevinebilmek, üzülenlerin yanında onlarla beraber o acıyı hissedebilmek, onların yanında olduklarımızı hissettirebilmek, bunlar farklı farklı maskelerdir. Maskeli insanlar diye de laf atılır. İşte her yerde oynamasını çok iyi biliyor derler bazı insanlar için. Oynamak değil bu. Bu takım oyunudur. Bu insanların hayat standartlarına, ihtiyaçlarına ve yaşadıkları ortamın gerekliliklerine ayak uydurmaktır bu. Ne yapayım diyor, güleyim mi diyor. Ne yapayım, ağlayayım mı? Yerinde güleceksin, yerinde ağlayacaksın. Yemek yiyenlerle yemek yiyeceksin. Münazara yapanlarla münazara yapacaksın. Ben bu işlerden anlamam diyerek kendince kendi tarzını takınamazsın. O zaman meclissiz kalırsın, arkadaşsız kalırsın, dostsuz kalırsın. Ben böyle dertli ortamları çekemiyorum diyorlar bazı arkadaşlar. Dertli ortamları çekemiyorsan o zaman dertsiz olarak tek başına yaşarsın nasıl yaşayacaksan. Bu dünyada en milyoner olanın da en fakir olanın da dosta, arkadaşa ihtiyacı vardır. Dünyanın her şeyi sizin olsa, yardımcınız, yakınınız, dostunuz, alo dediğinizde sizinle bir şeyleri paylaşanınız yoksa neye yarar ki? Tüm Türkiye, tüm dünya sizin olsa. Bu başka bir taraftan bakış. Kendinizi bu çerçevelerin içerisinde nerede görüyorsanız oradasınızdır zaten. Bir de şöyle bir şey var.
İnsanların en fenası birisine başka, başkasına başka türlü olandır diyor Peygamberimiz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Buna adam seçmek deniyor. Adamına göre olmak deniyor. Görev yaptığım camilerden bir tanesinin civarında oranın söz sahibi olan yaşlı bir abisi vardı. Dedi ki, hoca dedi, seni cemaati seviyor dedi. Ben niye bile demedim. Sadece cümlenin devamını bekledim. Sen dedi önceki hocalar gibi adam seçmiyorsun zengin fakir diye. Herkesle muhatap oluyorsun, herkesle ilgileniyorsun. Bunun için seviyoruz seni dedi. Üzüldüm. Keşke önceki hocalarımız gibi sen de cemaat ayırt etmeden bizi kucaklıyorsun. Bize önceki hocalarımızı arattırmadın, Allah razı olsun deselerdi daha çok sevinirdim. Daha çok mutlu olurdum. Bu haklı gururu tebessümle teşekkür ederek aldım ama içim buruk oldu. Diğer hocalarımız kimdi? Hepsi öyle değildir elbette. Birkaç tanesini ya da bir tanesini kastederek bunu söylemeye çalıştı. Bana da kim o hoca diye sorarım belki diye düşündü ama sormadım. Çünkü insanların ayıplarını, kusurlarını duymaktan hoşnut olan bir insan değilim. İnsanları zengin, fakir, insanları yukarıda, aşağıda, insanları bu gelecekte benim işime lazım olur, aramı iyi tutayım diye ayırt etmek, kendince yatırım yapmak baştan kayıptır. Yapmayın. Kimin nerede olacağı ve nereye geleceğini hiç kimse bilemez Allah'tan başka. Bugün en tepedeki herhangi birisi en aşağıda düşebilir. En aşağıda gördüğünüz, şimdi kimsenin selam vermediği arkadaşımız da en tepeye çıkabilir. Ama çok enteresan. O arkadaşlar bir gün hasbelkader yukarı çıktığında o arada geçinen bir zevat-ı kiram var. Onlar hemen gidiyorlar, efendim biz biliyorduk sizin böyle olduğunuzu. Böyle olacağını da biliyorduk efendim, biz arkadaşlara da söylüyorduk. Siz zaten buraları hak ediyorsunuz falan diyerek hemen o arkadaşın yanına da gidiyorlar. Hatta en yakın arkadaşlarından daha çabuk gidiyorlar. Siz 10 yıldır, 20 yıldır, 30 yıldır bu adamın yanında yoktunuz. Hasbelkader kendisine bir zenginlik bulaştı. Bir makam mevki elde etti diye koşa koşa yanına geliyorsunuz. İşte orada da ayarı yüksek olan, yönetim kabiliyeti olan, doğuştan olan ve bunun mektebini de okumuş, hayatta da çok tecrübesi olan arkadaşlar önceden hiç olmayıp menfaati icabı yanına gelenlerle hayatı boyunca yanına görüp şimdi bir şey istemeyen insanların arasındaki farkı bilerek ona göre sağını sonunu doldurulacak. Arkadaşlarınız neyse ortalaması sizsiniz. Onun için insanlar yanınızdaki insanlara bakarlar. Sizin kalibrenizi de oradan ölçerler. Gramajınızı da oradan verirler. Peygamberimiz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sözüydü bu. İnsanların en fenası burada birisine başka, diğer tarafta bir başkasına başka. Yani adam seçer. Adam seçerek buradakine başka türlü hareket edip oradakine başka türlü, yani Ahmet'e başka türlü söyleyip Mehmet'e başka türlü söylemek. Örnek veriyorum. Filanca kişiyi nasıl bilirsin? Ha, bu şimdi onun memleketlisidir, hemşehrisidir, siyasi uzantısı vardır. Ha, çok iyi bir insan efendim diyor. Diğer tarafa gidiyor, onun düşmanı olduğunu, hasmı olduğunu biliyor ya. Ya abi yaramaz adamlar ya falan. Unutmayın. Yanınızda birisi kötülüyorsa siz yokken de sizi kötüleyecek demektir. Böyle konuşan insanlardan uzak duracaksınız. Hayatını paraya, hayatını makama, hayatını servetine dayayarak yaşayan ve bu düşüncelerle beslenen insanların dünyasında olmamaya çalışın. Seçebilirsiniz. Selamünaleyküm, aleykümselam. Merhaba, merhaba. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sağ olun, hoş geldiniz. Ama sabah akşam onlarla meşgul olursanız onlar gibi güler, onlar gibi konuşur, onlar gibi dedikodu yapar. Hatta onlardan daha az dedikodu yaptığınız için hem erkeklere hem hanımefendilere sesleniyorum. Hanımefendilere dedikodu yakışmıyor, erkeklere hiç yakışmıyor. Ama hiç yakışmıyor ve çok aciz bir ifade halidir insanın dedikodu yapıyor olması.
Bir başkasını kötülemeye çalışan insan kendi kibrini ortaya koyar ve kendini en yukarılarda görür. Yıllarca yurt dışılarda yaşayarak ülkeye geldiğinde yabancı plakalı arabayla hava atan bazı tanıdığımız insanlar şimdi havalarının yerinde olmadığını görünce, herkesin arabası, herkesin kıyafeti, herkesin bir elinde çikolatasının olduğunu görünce hava atacak bir şeylerin kalmadığını görüp şu anda rahatsızlık duygularıyla konuşmak durumunda kalan insanları görüyorum. Ya sizin getirdiğiniz hediyeler sizi yukarı çıkarmadı. İnsanlığınız yukarıdaydı her zaman. Elbette ki hediyeleriniz de çok önemliydi, çok kıymetliydi. Ama sevgiyi de yapıyorsanız, yaptıysanız hala sevilirsiniz ve seviliyorsunuzdur. Hiç kimsenin yaptığı iyilik havada kalmaz. Kendisini bulur, etrafını bulur, hayat insanları görüyor. Ya sizin getirdiğiniz hediyeler sizi yukarı çıkarmadı. İnsanlığınız yukarıdaydı her zaman. Elbette ki hediyeleriniz de çok önemliydi, çok kıymetliydi. Ama sevgiyi de yapıyorsanız, yaptıysanız konuşuyorsa bile siz konuşmamanız gerektiğini, babanız dahi olsa bu hareketi yapan, anneniz dahi olsa bu hareketi yapan, siz bu hareketi yapmamaya özen gösteriniz. Gösteriniz. Bunun için çok bilgili olmaya, alim olmaya da gerek yok. Sevgi dolu olmak yeterli. İnşallah bu duygularla hayatımızı yaşarız. Unutmayın, insanların en fenası burada başka türlü, başka yerde başka türlü. Bu denklemi unutmayın. Yani birisine güzel konuşuyor, diğer insana kötü konuşuyor. Düşünsenize. Mehmet çok iyi bir insan. Aynı adam başka yerde gidiyor. Mehmet hiç yaramaz. Bir defa başkalarını beğenmeyen insanların içindeki kibri anında görebilirsiniz. Büyüklük taslama. Başkasını kötülüyorsa kendini yukarı çekmeye çalışıyor demektir. İster çocuk olsun, ister yaşlı, yaşı kemale ermiş bir insan olsun. Fark etmez. Hazımsız, çekimi olmayan, haset duyguları yüksek olup onu gizleyerek cümlelerin arasına serdeden kimse demektir. Allah riyadan, kibirden korusun. Hiçbir alanda kendimizi yukarıda görmemeliyiz, görmemelisiniz. Çünkü insana kibir hiç yakışmıyor. Çocukta bile nahoş duruyor. Hoş olan şey Allah'ın verdiği bütün nimetleri yerinde görmek, her türlü kadri kıymeti bilmek, bilebilmektir. Sevgiyle, muhabbetle insanları kucaklayabilmektir. Bu vaazı yapanın da vaaza ihtiyacı var. Bu sohbeti yapanın da nasihate ihtiyacı var. Öyle olmadığımı düşünüyorum. Olmamak için gereken neyse yapmaya çalışıyorum. Varsa kusurumuz dostlar bize hatırlatsın. Biz dostların bizi uyaranını seviyoruz. Ama şimdi söylersem dostluğum bozulur. Hayır. Dostluk bozulsun diye değil. Benim dostum başka yerde mahcup olmasın. Onu ben düzelteyim. Başkası düzeltirse çok üzülür diyerek en güzel ifadelerle söylemek. Dost acı söyler. Dost acı söylemez. Dost acıyı tatlı tatlı düzeltene kadar söyler. Anneler, babalar, abiler, kardeşler ne olur? Üze üze, kıra kıra, döke döke milletin ortasında değil. Nasihati en doğru, en güzel şekilde mahcup etmeden daha güzeline erişmenin sevgisiyle bir öğretmen, bir üstad edasıyla, bir anne şefkatiyle söyleyelim ve takip edelim. Bir defa söyledim, daha karışmam. Yok öyle. Düzeltene kadar üstünde durun. 50 yıllık, 100 yıllık evde öğrendiği yanlış doğru, yani bildiği, doğru zannettiği yanlış, şimdi onun için felakettir. Niye bu duyguları yaşasın ki? Neden yaşasın? Yaşamamalı. Onun için kucaklayıcı olalım, sevgi dolu olalım, dua edelim, dua alalım, kenara çekip kulağına söyleyelim, ses tonumuzu kısarak söyleyelim. Ben de böyle okuyordum, ben de böyle söylüyordum. Yanlış olduğunu fark ettim. Şimdi düzeltmeye ihtiyacı hissettim. Beni de böyle düzelttiler. Senin için de uygunsa, doğru buluyorsan bu şekilde kullanmanın daha iyi olduğunu söylediler. Güzel kardeşim diye nasihatta bulunursunuz. Karşıdaki insan da memnun olur. Hiç kimse düzelmekten rahatsız olmaz. Ancak yüksek kibri olan, yüksek yanlış olduğunu fark ettim.
Şimdi düzeltmeye ihtiyacı hissettim. Beni de böyle düzelttiler. Olgun insanlar yaş 70 de olsa bir şeyi daha düzeltmenin hazzını yaşarlar. Kıymetli dostlar, Allah razı olsun. Bizi dinleme nezaketi gösteriyorsunuz. Bize de konuşma imkanı veriyorsunuz. Bu kanal, bu yayın gönülden gönüle yapılıyor. Araba yolculuğuyla sohbeti, muhabbeti, kendi kendimizle konuşmak yerine sizlerle konuşmayı, sizlerden gelen enerjiyi, sinerjiye dönüştürmeyi ve dualaşmayı gerçekleştiriyoruz. Ne mutlu bize. Çocukluğumuzdan beri gezdiğimiz yerlerdeyiz. Neredeyiz diye sorarsanız Eyüp Sultan Hazretleri'nin hemen huzurundayız. Bu taraf arkamız Eyüp Sultan, önümüz Fatih, Sultan Fatih ve bu surun dibindeyiz. Yani İstanbul'un ana sur, dış sur dediğimiz sur, hemen bayrak sura dikilmiş. Ayvansaray istikametinde Eminönü'ne doğru yola revan olduk. Doğup büyüdüğümüz yere doğru geçiyoruz. Kutlu şehirden, güzel şehirden, dualı şehirden, maneviyatlı şehirden hepinize selam olsun. Dualarınızı bekliyoruz. Herkesin ve her şeyin sahibi Yüce Rahman'a emanet olun. Allah'a ısmarladık.